Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak koyu mavi kullandım. Desenlerim için de şöyle iki ayrı ipim var. Biri kavun içi, biri de sarı. Dileyen iki renkli de yapabilir. Dileyen daha fazla renkte kullanabilir. Hemen iplerimi kaldırıyorum. Şişlerim 3 numara hanımlar, 2 şiş. Modelim şöyle. Gayet kolay, güzel, şık, ayağı saran bir model oldu. Modelimizin tabanı, topuğumuz, hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Model bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler olabilir. Daha büyük yapmak isteyenler şuraya 2 sıra ajur fazla yapabilir, artırma. Daha küçük yapmak isteyenler de 2 sıra ajur eksiltebilir. Başlangıç sayıları falan kaç numara yaparsanız yapın benimle aynı sayıda olacak. Hemen mavi ipim ile patiğimize başlıyorum hanımlar. Şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. Hanımlar patiğime 50 ilmek olarak başlayacağım. 50 ilmek. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 50 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar 50 adet ilmeğimi attım. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım şöyle. Patiğimizin bilek bölümünde lastik uygulaması yapacağız. 2 düz 2 ters. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şöyle kenarıma aldım. Yanına bir ilmek ters örüyorum. Kenardan sonra bir ters ördüm. Devamında 2 düz 2 ters. 2 ilmek düz 2 ilmek ters. 2 ilmek düz 2 ilmek ters. Bu şekilde öreceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön %100 demektir. Lastik örgüye devam edeceğiz hanımlar. Arka yüzde lastik örgüyü ördük bir sıra. Şimdi ön yüzde lastik örgümüzde ikinci sıradayız. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. 2 ters. Bakın ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. 2 sıra olacak. Arka yüzde aynı işlemi yapacağız yine. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3. Ön yüzde yine devam edeceğiz lastiğe 4. Ta ki 9 sıra boyunca bu lastik olayına devam edeceğiz. Yani şu patiğimizin bilek bölümüne 9 sıra lastik yapacağız. Şimdi hep birlikte bu lastik bölümünü tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar toplamda 9 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Bu artırmalarımıza başlayacağız. Öncelikle bu mavi ipim ile yine devam edeceğim. Mavi ipimizle hanımlar ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bu renkli iplerle de haroşa örgü uygulaması yapacağız. Şimdi şişimde 22 ilmeğim var. Tam ortadaki 2 ilmeğin sağından ve solundan ajur yaparak artırmalarımı yapacağım. Toplam 50 ilmek vardı. Ortaya 2 ilmek ayırınca yanlara da 24'er ilmek düşüyor hanımlar. Şimdi kenardaki ilk 24 ilmeğimi ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Sayarak gidelim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmeğimi ördüm. Şimdi tam ortada hanımlar 2 tane ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ve hemen sağından solundan ajurlarımızı yapacağız. Yani artırmalarımızı. 24 ilmekten sonra ipimi şişime bir kere doluyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu 2 ilmeğin hemen soluna da bir adet ajur yaptım. Yani artırma yaptım. Kalan 24 ilmeğimi düz öreceğim. Sayarak gidelim. Siz de ilmek sayılarından böylece emin olun. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Evet, ilmeklerimizi ördük. Ortada 2 ilmek artırdık hanımlar. Toplam 50 ilmeğimiz vardı. 52 ilmek oldu artırmalardan sonra. Şimdi arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim hanımlar. Mavi ipimiz ile örerken ilmeklerin tamamı arka yüzde ters oluyor. Hepsini ters örüyorum. Mavi ile ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Diğer renkli iplere geçince o renklilerde de haroşa örgü yapacağız. Bakın artırma yaptığım ilmeğimi de arka yüzde ters ördüm. Ortadaki 2 düz ilmeğim var. Bunu da yine ters ördüm. Diğer artırdığımı da ters ördüm. Kalan ilmeklerimi de yine sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde devam edeceğiz. İlk artırmamızı bu şekilde yapmış olduk hanımlar. Bu aşamada son kenar ilmeğimi bakın ipi kendime doğru aldım. Örmüyorum. Ön yüzde renk geçiş yapacağım çünkü. Evet, şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Burada ben pembeye geçiş yapacağım. Pardon, bu yavru ağzı ipime geçiş yapacağım. Kavun içi rengi tonlarında bir renk kullandım. Sizler dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bu şekilde renk geçişi olduğu için hanımlar bu defa ilk ilmeğimi örüyorum. Burada artık haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimin ucunu buraya düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Şimdi hanımlar yine ortaya kadar öreceğiz. Bakın ortadaki 2 ilmeğimizin yeri belli. 2 ajurumuzun tam ortasında kalan bu 2 ilmek. Bu 2 ilmeğe kadar ilmeklerimizi normal haroşa örüyoruz yine. Yani düz örüyorum. Şu ipimin ucunu da gizleyerek getiriyorum. Sonradan ip gizlemekle uğraşmayalım diye. Bu şekilde. Ortadaki 2 ilmeğime kadar ilmeklerimi düz öreceğim. O ortadaki 2 ilmeği baz alarak hep artırmaları yapacağız. Devamlı olarak o ortadaki 2 düz ilmeğin sağından ve solundan artırmaları yapıyoruz hanımlar. İlmeklerimi örüyorum. Bakın ortadaki 2 düz ilmeğime kadar geldim. Bakın yeri belli. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortadaki 2 düz ilmeğimi yine düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Yani düz. Sonuncuyu da düz ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Şimdi haroşa örgü yapacağız burada. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Hanımlar bu haroşa bölümü yaparken sadece aradaki tam artırma yaptığımız ortadaki 2 ilmek var sağından ve solundan artırma yaptığımız sadece o 2 ilmeği ters öreceğiz. Kalan ilmeklerin hepsini artırdığımız ilmek dahil haroşa öreceğiz. Bakın hepsini haroşa yani düz örüyorum. Artırdığım ilmeği de yine haroşa ördüm. Şu ortadaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Diğer haroşamı da yine diğer ajurumu da yine düz ördüm yani haroşa. Kalan ilmeklerimi de sıra sonuna kadar örüyorum. Renkli iplerle birer diş haroşa yapıyoruz hanımlar bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu şekilde. Bakın son bir kalana kadar ördüm. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Bakın buraya bir diş haroşamızı bu ipimizle örmüş olduk. Şimdi arada hanımlar mavi ipimiz ile ilk başlangıçta lastikten sonra ön yüzde düz arka yüzde ters 2 sıra örmüştük. Bu haroşa aralarında 4 sıra öreceğiz. Ön yüzde düz arka yüzde ters tekrar ön yüzde düz arka yüzde ters 4 sıra öreceğiz hanımlar. Şimdi bu ipime geçiyorum. Mavi ipime geçtim. Yine ortadaki 2 düz ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ön yüzdeyim düz olarak öreceğim hanımlar. Bu şekilde.
düz örüyorum ilmeklerimi. Her defasında hanımlar ön yüzde artırma yapacağız. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bakın yine ortadaki iki düz ilmeğime geldim. Şuraya. Hemen yine artırmamı yapıyorum. Ortadaki iki ilmeğimi düz ördüm. Hemen soluna da yine artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi de sıra sonuna kadar öreceğim. Her artırmada ilmek sayısı 2 artıyor hanımlar. İkişer ikişer ilmekler artıyor. Her artırmada. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz hanımlar. Bu ikinci sıra oluyor mavi ipimiz ile. Arka yüzde kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını, bu ajur artırma yaptığımız ilmekler dahil hepsini sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzdeyiz. Şimdi 3. sıradayız hanımlar. Yine ortadaki 2 ilmeğime kadar ilmeklerimi öreceğim. Ortadaki 2 ilmeğin yeri belli zaten. 2 ajurun ortasındaki 2 ilmek. Dileyen işaretleyici de kullanabilir. Ama gerçekten yeri belli olduğu için işaretleyiciye de gerek yok diye düşünüyorum. Orta 2 ilmeğime kadar ilmeklerimi örüyorum yine. Evet, ortadaki 2 ilmeğime geldim. Bakın yine artırmamı yapıyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de yine örüyorum hanımlar. Tekrar artırmamızı yaptık. İlmek sayımız 2 daha artmış oldu böylece. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Mavi ile ön yüzde 3. sıramızı yapmış olduk. Haroşa aralarına 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters mavi ipimiz ile örüyoruz. Evet, ön yüzü tamamladık. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğinden sonra devamındaki ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar yine ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Mavi ile 4. sırayı tamamladık. Bir diğer haroşamı yapacağım. Onu da sarı ile yapacağım. Dilerseniz 2 renk ile de devam edebilirsiniz. Dilerseniz rengarenk de yapabilirsiniz. Ben sarı kullandım. Hemen sarı ipimi aldım. Yine sarı ile haroşamı yapacağım hanımlar. Kenar ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimin ucunu düğümleyeceğim. Bu şekilde. Haroşa yapacağız hanımlar. Ortadaki 2 ilmeğime kadar olan ilmeklerimi normal haroşa örüyorum yine. Şöyle sarımın ucunda gizleyerek götürüyorum. Ortadaki 2 ilmeğime kadar öreceğim şimdi. Bu şekilde. Tekrar ortada yine artırmalarımızı yapacağız. Her ön yüzde artırma yapmaya devam edeceğiz hanımlar. Bu şekilde. Evet. Bakın ortadaki 2 ilmeğime geldim. Buraya artırmamı yapıyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Bu ikinci haroşamızı da böyle yapmış olduk. Sistem aynı şekilde yapılıyor. Tek fark sadece artırma yapılıyor ve ilmek sayıları da artıyor. Örgü tekniği aynı şekil devam ediyor. Evet, sıra sonuna kadar ön yüzde ördük. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ilk bu kavun içi renginde olduğu gibi artırma yaptığım ilmeğime kadar haroşa yani düz öreceğim. Sadece ortadaki 2 ilmeği ters örülecek. Haroşalı bölümde yapılacak işlem böyle. Mavi ile örerken arka yüzde tamamını ters örüyoruz. Bu haroşalı yerleri yaparken de ilmeklerin tamamı haroşa örülüyor. Sadece ortadaki 2 ilmek ters örülüyor. Bakın yine artırdığım ilmeğimi de düz ördüm yani haroşa. Ortadaki 2 ilmeğim ters. Diğer ilmeklerimi de yine
sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Son bir ilmek kaldı kenarda. Bunu örmeden aldım çünkü ön yüzde renk geçiş yapacağız. Evet hanımlar, bakın buraya 2 tane haroşamızı yaptık, tamamladık. Hep artırmalara da devam ettik. Toplamda kaç kere artırma yaptık? 1, 2, 3, 4, 5 kere artırma yaptık. Yani 10 ilmek arttı. Sağdan ve soldan artırma yapmıştık. 10 ilmek arttı. Şişimizde 60 ilmek oldu. Şimdi tekrar mavi ipimize geçeceğiz hanımlar. Mavi ile ön yüzde düz, arka yüzde ters, yine şu arada yaptığımız gibi 4 sıra öreceğiz. Ardından yine haroşayı yapacağız. Hani ben sırayla bir tane kavun içi, bir tane sarı, böyle sırayla haroşalarımı yaptım. Dediğim gibi sizler hangi rengi kullanıyorsanız o şekilde devam edeceksiniz. Her 4 sırada bir, dediğim gibi, aralara birer diş böyle haroşamız yapılacak. Hanımlar, ben bu modelimde ne kadar yaptım hemen söyleyeyim. Bu haroşalı modelden toplam 6 tane yaptım. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 6. modelden sonra 4 sıra değil 2 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters ördüm. Son kez artırmamı bu mavi ile yaptım. Yani en son 6. haroşamdan sonra 4 değil 2 sıra ördüm. Bu zamana kadar da şişimdeki ilmek sayım 86 oldu. Şimdi daha küçük yapacağım. 35, 36 diyenler varsa hanımlar, 78 ilmek olana kadar artırabilirsiniz. İlmeklerinizi sayın. 78 ilmek olana kadar artırmanız yeterli olacaktır. Ya da ben 40 numara, 41 numara yapacağım diyorsanız da 90, hatta 92 ilmek olana kadar artırmanızda fayda var hanımlar. Bu işleme devam edeceksiniz. Yine buraya 4 sıra mavi olduktan sonra buraya bir diş daha haroşa yaparsınız. Modeli devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde, hani ben 6 tane model yaptım ama sizin modelin, patiğin büyüklüğüne göre belki sizin 5 olur. Belki burada 7 model olur. Patiğinizin büyüklüğüne göre şuradaki haroşalı model sayısı tabii ki de farklılık gösterecektir. Dediğim gibi ben buraya toplamda şişimde 86 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre bu artırma işlemini tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Birlikte devam edeceğiz sonrasında. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım ve geldim. Bakın, toplamda buraya 6 tane şu haroşalı modelimden yaptım. Ardından 2 sırada mavi ipimle ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi ölçülerime göre bu bölümü tamamladım. Şimdi patiğimizin şu kenar bölümüne haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Bu bölümde artık model kurulumu yapmayacağım, artırma yapmayacağım. Ayrıca bu renkli diğer sarı ve bu kavun içi rengimi de kestim. Uçlarını arkaya gizleyip düğümledim. Şimdi burada haroşa örgü yapacağız. Ön yüzdeyiz hanımlar. Yine hem ön hem arka yüzde, bu defa mavi ipimiz ile düz örgü örerek haroşalarımı elde edeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Arka yüzde tekrardan düz olarak öreceğim. Mavi ile bir diş haroşa düşecek. Aynı işlemi ikinci kez tekrar edeceğim. 2 diş. Bir daha yapacağım. 3 diş. Bu bölüme toplamda 3 diş haroşa yapacağız hanımlar. Bakın, şu patiğimizin kenar bölümüne, şu tabanda kaldı, şu bölüme. Toplam dediğim gibi artırma yok. Toplam ilmek üzerinden aynı şekil bu bölüme 3 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Sonrasında birlikte tabana geçeceğiz. Evet hanımlar, buraya 3 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi tabanımızı yapacağız. Taban ayrımı şöyle yapılacak. İlmek sayınız kaç olursa olsun verdiğim tekniğe göre taban sayılarını ayıracaksınız. Mesela benim 86 adet ilmeğim var. Buruna 8 ilmek ayırdım. 86 ilmekten 8'i çıkartıyorum. Geriye 78 ilmeğim kalıyor. 78 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Taban ayrımı bu şekilde yapılacak hanımlar, hesaplama. Öncelikle bu ilk kenardaki 39 adet ilmeğimizi normal öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 8 ilmek daha öreceğim. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saydığımızda şu sol tarafta da 39 ilmek kalıyor. Ardından geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi tekrar öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. 8 ilmek ile bakın şurada bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar, tabanımız 12 ilmek olacak. 12 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek orta kısma ekleyeceğiz. Şimdi ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi örüyorum yeniden. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Şimdi de 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 10. Şimdi geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Artık 12 ilmek üzerinden taban kesimine başlayacağız. Şimdi tabanımızda 12 ilmek var. 11 ilmeğimi öreceğim. 12. ilmekte kesimimi yapacağım. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. 12. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağız hanımlar. 11 ilmek öreceğiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum. Yine 11 ilmek öreceğim. İlk ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de kesimimi yapıyorum. Tabanımız 12 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şu iki uçta ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı bu şekilde tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar patiğimin taban bölümünü ördüm geldim. Şimdi tekrar örmeye devam ediyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani 11 ilmeğimi. 12. ilmeğimi örerken yandakini de aldım. İkisini kesiyorum. Bakın şu kenarda bir ilmek kaldı. Ardından geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi öndeki 2 ilmeğimi de keserek örüyorum. Burada ekstra bir kesim daha yaptık. Yandaki son 2 ilmek hariç şu tabanda son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın tabanımızda şurada son 3 ilmek kaldı. Öndeki 2'yi kesiyorum. Sonuncu ilmeği örerken yanındakini de aldım. Birlikte keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Artık kenarda bir ilmek kaldı. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Ve son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Öndeki 2 ilmeği yine kestim. Burada ekstra tekrar kesimimi yaptım. Şu son bir ilmek hariç tabanda son 3 kalana kadar örüyorum. Buradaki öndeki 2 ilmeği kestim ve son 2 ilmeğim kaldı. Bakın kalan 2 ilmeğimi de birlikte örüyorum. Yani kesimimi yaptım. Burada hanımlar 8 ilmek kaldı. 8 ilmek ile patiğimizin topuk bölümünü öreceğiz şimdi. İpimiz karşıda, ilk ilmeğimizi aldım. Yine haroşaya devam edeceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve hemen şuralarda kenar ilmek yerleri var. Bakın şurada.
Kenar ilmek yerine girerek tekrar bir ilmek çıkarttım. Yeniden 8 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Ve hemen bir sonraki bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Aynı işleme devam edeceğim. Son 2 kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Arka bölüm böyle örülüyor. Tekrar geri döndüm. Yine aynı işlemi yapıyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Bakın. Bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Arkasına bu şekilde devam edeceğiz. Biz bu işleme şu lastik bölüme kadar devam edeceğiz hanımlar. Yani burada pembe kenar ilmek yerleri var. Onun bir üstündeki şu mavi kenar ilmek yerleri dahil buraya kadar normal haroşa olarak yapacağız. Devamında da model bütünlüğü sağlansın diye lastik örgü öreceğiz. Şimdi bu haroşalı bölüme kadar yani şu pembenin üstündeki bir maviye kadar şuraya kadar olan bölümü örelim. Ardından bu lastik bölümde buluşalım. Evet hanımlar, bu lastikli bölüme kadar patiğimin arkasını ördüm geldim. Şimdi 2 düz 2 ters lastikle devam edeceğiz. Bakın şu ilk kenardan ilmek çıkartmıştım. Bunu aldıktan sonra yanına bir ilmek düz örüyorum. Devamında 2 ters. 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2, son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum ve hemen şuradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. 2 tersimi ters örüyorum. Burada normal lastik yapıyoruz. 2 ilmek düz ördüm. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten kesiyorum. Geri döndüm. Hemen bir sonraki şuradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Yanında bir düzüm var. Devamında 2 ters, 2 düz. Son 2 ilmeğimi tersten kestim ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde lastik uygulaması yapacağız. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu işleme devam edeceğiz. Bu şekilde patiğimizin bu bilek bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu arka bölümünü de bakın tamamladım. Geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Böylece patiğimizi tamamlamış olduk hanımlar. İlmeklerimi kesiyorum şu anda. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Hemen tığım ile hanımlar şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Şöyle. 2 tane de zincirimi çektim. Ve ipimi de kesiyorum. Evet, başlangıç ipimiz de buradaydı. Şu boğazını başlarken uçta kalan ipimiz, bu da uzun kalmış. Hemen bu iplerimi arka ilmek aralarına girerek bakın şuralardan şöyle gizliyorum hanımlar. Hatta ipi yarım aldım. İp kalın olduğu için tığımda ayrı ayrı gizleyip bakın şöyle bir de zincir tekniğiyle ucunu sıkılıyorum. Açılmasın, sökülmesin hemen diye. Şöyle. Hani ayağa giydikten sonra hanımlar bu ipler dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz. Buna dikkat edelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle. Evet, tamamladık hanımlar modelimizi. Bakın patiğimiz görüntü itibariyle şöyle bot patiğimiz. Haroşa örgü olduğu için de bakın esneklik bu şekilde ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim hanımlar. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek modelinizi yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle yüksek boğazlı bot patik tarzı hoş bir model oldu. Bakın tabanımız, patiğimizin topuğu. Bakın bilek bölümündeki esnekliği de görün. Ayağa çok rahat giriyor. Lastik örgü kullandığımız için.
Modelimiz bu. Bir de ana renk ipim hanımlar, bakın bir tam iple başlamıştım. Şöyle ucunda sarayım, hepsini göstereyim. Bakın bu kadar da ipim arttı. Bunu yine başka bir patiğimde kullanırım. Diğer aradaki renkler ise zaten çok az gidiyor. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.